Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Hilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemelerini paylaştığım, konuşamadım. Şifa çalışmaları yaptığım bir grubumuz. Dileyen arkadaşlarım gruba dahil olabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Kılıç Şövalyesi olarak geliyor. Genel enerji daha çok böyle öfke ve kızgınlık enerjilerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Biraz böyle günün enerjisinde aklınızdaki kişinin hayatında böyle tartışmaların olduğu, iş hayatında olabilir, sert rekabetin, kavganın, biraz kuruntunun ve mesafenin olduğu bir gün olabilir. Ayın ruhu olarak geliyor. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin dedi. Şimdi buradaki o öfke ve korku enerjileri, kavga enerjileri daha çok böyle belirsizlikten kaynaklı diyebiliriz. Ay bizim bilinçaltı durumlarımızdan, bilinçaltı korkularımızdan bahseder. Burada daha çok önünü görememek, ne olduğunu tam olarak anlayamamak onu birazcık böyle sıkıntıya düşüren bir enerji ortaya çıkarıyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi genel olarak baktığımızda hayatında neler oluyor? Bu kişi neler yaşayabilir dediğimizde. Şimdi günün enerjisinde bakın korku kartı da geldi. Evet. Yeni yön. Gölge çalışması. Şimdi değişim ve dönüşümün içerisinden geçmesi gereken bir sürecin içerisinde aslında aklınızdaki kişi dönüşüme kendini kapatmış olabilir ya da dönüşüm onu ciddi şekilde korkutan bir durum olabilir. Daha çok böyle yeniliklere kapalı, güvenli alanda kalmayı tercih eden bir enerjisi olabilir aklınızdaki kişinin. Birazcık karanlık bir enerji olarak geldi. Şimdi bakın ruhun karanlık gecesi de geldi gölge çalışmasıyla beraber. Şimdi hayatında çok ciddi şekilde karanlık bir taraf olabilir. Bilinçaltı daha çok böyle olumsuz üzerine kodlanmış olabilir. Bu ne demektir? Başarılı değilsin, değerli değilsin, işte para sana gelmezden tutun, işte gerçek bir aile kuramazsın, kötüsün gibi bir sürü durum olabilir. Yani burada sanki bir konu üzerinden değil de sanki hayatının genelini etkileyecek, hem kişiliğini hem iş hayatını hem özel hayatını etkileyecek şekilde olumsuz kodlamaların olduğunu söyleyebiliriz. Yakın bir süreç içerisinde kötü bir olay geçirmiş olabilir. Ciddi şekilde üzüntü içerisinde. Şimdi korkuyor ve yeni bir yöne gitmesi gerekiyor. Bir başlangıç yapması gerekiyor. Ama o kadar büyük bir üzüntü içerisinde ki bunu yapabilecek enerjiyi kendinde bulamıyor diyebiliriz. Evet, yani o karanlıkları görmesi ve orayı aydınlatabilmesi için bir adım atması gerektiğini söylüyor sistem ona. Ama çok fazla bunu fark edebilecek, anlayabilecek ve harekete geçebilecek bir enerji içerisinde olmadığını söyleyebiliriz. Dönüşme genel olarak da kendini kapatmış biri olarak geliyor. Buradaki korku, aklınızdaki kişiye baktığınızda korku olarak bunu hissetmeyebilirsiniz. Öfke olarak hissedebilirsiniz. Daha çok böyle ne kadar yol göstermeye çalışsanız da o yolu görmek istemeyen enerjilerde görebilirsiniz. Bazen inatlaştığını düşünüyor olabilirsiniz ama genel olarak o kadar büyük bir karanlık içerisinde ki karamsarlık ve korku içerisinde o ne söylerseniz söyleyin onu algılayabilecek bir enerji içerisinde değil. Şimdi, evet bakın. Ki bu durum ikili ilişkilerle ilgili, sizinle ilgili diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. İş hayatında, özel hayatında ve aile hayatında neler olabilir dediğimizde. Şimdi iş hayatında yeni fırsatların olduğu bir süreçten geçiyor olabilir aklınızdaki kişi.
Kupa Prensi ile beraber daha böyle hoşuna gidecek, daha sakin, huzurlu bir sürecin içerisine girebilmesi adına adımlar atılmış ya da tekliflerde bulunulmuş olabilir. Güzel bir enerjisi var baktığımızda. Burada gelen bir teklif olabilir ya da bir düşünce bile olabilir kendisi için. Burada iş hayatı ile ilgili baktığımızda aslında iş hayatında daha böyle sakin, daha mutlu ve daha güzel bir enerji hakim. Şimdi bunun sebebi de yakın geçmişte bazı beklentileri düşündüğü gibi olmamış olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabilir kendine göre, bazı hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Ancak artık bu hayal kırıklıklarını kendi içine dönerek, kendi içindeki gücü fark ederek ya da bazıları için yaptığı yanlışı fark ederek diyebiliriz. Daha çok böyle düzeltmeye doğru yol alıyor. Yani yaşadığı o hayal kırıklığını bitiş olarak kabul etmeyen, artık bu alanda tamam ben buradan dersimi aldım, daha güzel nasıl olabilir odaklı bir hareket enerjisi var diyebiliriz. Şimdi kendi hayatında yani iş hayatındaki enerji bu. Özel hayatında sizin arasındaki ilişkide ki enerjiler ne bugün dediğimizde bakın kılıç şövalyesi, güç, direnmek. Şimdi burada öyle bir enerji var ki bakın korkuları yenmeden. Nedense bugün sürekli bakın diyorum. Güç kartı korkularını yenmekten bahseder. Şimdi bu kişinin aslında değişim ve dönüşümü sağlaması gerekiyor ikili ilişkilerle sizin arasındaki durumlarla ilgili. Şimdi bu noktada kendi karanlık taraflarının farkına varması gerekiyor. Örnek olarak çok öfkeli biri ise, ikili ilişkilerde çok öfke yansıtan biri ise, dediğim dedik biri ise artık bu alana bakması gerekiyor. Yani buradaki öfkenin, kızgınlığın ya da size diyorsa ki sen beni hep kızdırıyorsun, istemediğim şeyleri yapıyorsun örnek olarak diyorsa eğer burada aslında dönüp hayır karşımdaki kişi değil ben burada neden öfkeleniyorum işte. Kadınsanız erkek olarak kadınlara karşı öfkesinin ne olduğunu ya da erkeklere karşı öfkesinin ne olduğunu neden olduğunu, altta ne olduğunu görmesi ve değiştirip dönüştürmesi gerekiyor. Genel manada çok öfkeli biri olabilir. Şimdi bu kişiler böyle hayata karşı gelen kişiler olur. Genellikle öfke bu kadar yüksek olan kişiler. Hayata karşı bir öfkeleri vardır, yaratıcıya karşı bir öfkeleri vardır. Hep bir haklarının yenildiğini düşünen bir enerjidedirler. Kendilerini hep haklı görürler. Ama bu noktada açıkçası ciddi şekilde direniyor. Korkularının üzerine gitmesi gerekirken hala burada belki oturup sakin bir konuşmadan kaçıyor. Bunu yapsa belki buradaki enerjiyi rahatlatacak. Neyden kaçıyor bunu soralım. Neye direniyor? Evet, kupa dörtlüsü. Yani fırsatları görmek istemiyor, harekete geçmek istemiyor. Kupa dörtlüsünde böyle birazcık kıskançlık, kızgınlık vardır, bezginlik vardır. Biraz kurban psikolojisine geçmiş biri olabilir. Yani hep benim başıma geliyor, hep sen suçlusun, hep bana böyle insanlar denk geliyor gibi gibi. Ya da bana hiç fırsat gelmiyor. Ama sistem diyor ki bak ben sana gönderiyorum. Ben sana fırsatlar sunuyorum. Ben sana istediğin şeyleri gönderiyorum. Ya da şifalanman gereken yeri gösterecek kişileri hayatına sokuyorum. Ama sen görmüyorsun. Değişim ve dönüşüm her türlü kapalı ikili ilişkilerle ilgili. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde değnek kralı, ödün ve kontrol. Genel olarak aile hayatında çok böyle kendi olabilen bir enerjide değil diyebiliriz. Daha çok maskeleri olan, ne olması gerekiyorsa, nasıl davranılması gerekiyorsa, nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa o şekilde hareket eden bir enerji diyebiliriz. Kendinden ödün veren bir enerjide yani ben diyemiyor, kendi kişiliğini ortaya koyamıyor. Bakın burada şöyle bir şey olabilir. Çok kontrolcü bir ebeveyn olabilir. Ailesinde böyle kişiler olabilir. İşte hep başarılı olmalısın, başarılı olursan işte değerli olursun gibi bir inanç bu kişiye aktarılmış, empoze edilmiş olabilir. Bu noktada bu kişi hep kendinin dışında nasıl görünmeksi isteniyorsa ondan o şekilde görünen bir enerjide. Çok fazla böyle dürüst bir enerjiye doğru bu manada dürüst bir enerjiye doğru geçemiyor. Yani daha böyle sıcak dürüst bir yaklaşım içerisinde bulunamıyor olabilir. Hayatında yani ailede değnek kralı nedir değnek kralı? Bilge,
sözü geçen, birazcık otoriter ama yeniliklere aslında kapalı olmayan bir enerjidir. Ateş elementidir, yaratıcı bir enerjidir baktığımızda. Şimdi bu noktada böyle biri olabilir ve bu kişiyle kendini bilinçsizce bir rekabete sokmuş olabilir. Çocukla ebeveyn arasında, herhangi bir ebeveyn arasında bu olabiliyor. Böyle bir durum olabilir. Ailede biraz bu öfke de oradan geliyor olabilir. Kendi olamayan biri olarak geliyor. Kendim olursam, işte kendim gibi davranırsam, kendim gibi cümleler kurarsam beni beğenmezler, beni olduğum gibi kabul etmezler. O yüzden onların istediği gibi olmalıyım gibi bir inancı olabilir. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatındaki enerjiler bunlar. Sizin enerjilerinize bakalım. Tılsım ikilisi olarak geliyorsunuz siz. Normalde sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. Bu şekilde yapmadım ama bugün bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi yani bu şekilde yapmıyorumdan kastım. Sadece genel enerjilere bakıp kart belirliyorduk. Şimdi kurt metaforu olarak geliyorsunuz. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten göz dönen, kendi kendini yiyip bitiren. Şimdi buraya baktığımızda aslında sizin de bir değişim ve dönüşüme ihtiyacınız olduğunu çok net söyleyebiliriz. Tılsım ikilisi dengesizliklerden, dengeye gelme çabasından bahseder bize. Bir türlü dengeyi kuramıyorsunuz hayatınızda ve bugün enerjisinde bunu çok fazla hissedecek olabilirsiniz. Burada kurt metaforunu kötü olarak algılamayın. Daha çok böyle kıskançlık duygunuz yüksek olabilir. İçinizde böyle kendi kendinizi kemiren, böyle ne istediğini belki tam olarak bilmeyen bir enerji olabilir, öyle söyleyelim. Sistem diyor ki hayır bak, yani bu biraz önce söylediğimiz örnek gibi sana ne gerekiyorsa, neyi görmen gerekiyorsa sana onu gösterecek partner, iş arkadaşı, iş, aile, bunlar sunuluyor zaten. O yüzden bu noktada farkında ol. Elindekileri gör, kanaat et ve burada neyi görmen gerektiğine odaklan dediği bir sürecin içerisindesiniz siz de. Şimdi affetmek, dönüşüm, nostalji, karmik partner ve evet kartı. Şimdi ciddi bir değişim ve dönüşüme ihtiyacınız var. Çok fazla geçmişe takılı yaşayan biri olabilirsiniz. Bakın burada şu enerji çok yüksek. Bırakamamak. Şimdi karmik bir partneriniz olabilir. Özellikle bu videoyu izleyen arkadaşım, işte ben şu an aklımdaki kişiyle işte 100 kez ayrıldım, barıştım, tekrar işte 4-5 yıldır aynı sürecin içerisinden geçiyoruz diyorsanız, bakın burası çok önemli sizin için. Çünkü evet, zaman tanımı çok böyle olabilir, afaki olabilir ama bakın burada hayatınızda bir şeyler sürekli aynı şeye dönmeye başladıysa, o döngüye girmeye başladıysanız, ne olursa olsun, aynı kişiyle de olabilir, farklı kişilerle de olabilir. Şimdi bir kişiyle bir ilişki içerisindesiniz. Sürekli ayrılıyorsunuz, barışıyorsunuz. Ayrılıyorsunuz, barışıyorsunuz. 1 yıl, 2 yıl belki de. Şimdi burada dönüp neden böyle diye sormanız ve bunun değişmesi için adımlar atmanız gerekiyor. Yoksa bu adımı atmadığınız sürece bu süreci devam ettireceksiniz ve belli bir süre sonra şu konuşmalar oluyor ya. İşte ben artık şu yaşımdayım. Biyolojik olarak şunu istiyorum, bunu istiyorum. O yüzden işte bu adam ya da bu kadın benim işte yıllarımı çaldı. Hayır, sen izin verdin, verme. Hayat senin hayat. Sen başkalarının kararına göre hayatını yönlendirirsen, onların seni yönlendirmesine izin verirsen, o zaman karşındaki kişilere şunu diyemezsin. Senin yüzünden oldu diyemezsin. Sen sorumluluk atmak için bunu yapıyorsun ama böyle bir sistem yok, yani işlemiyor böyle sistem. O yüzden bu noktada bu döngülerde olan, uzun yıllardır ne olduğumuzu anlayamadım, bir geliyor bir gidiyor diyen arkadaşlarım, sistemdeki artık kendine gel. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız bunun için farklı adımlar atmanız gerekiyor. Denediğiniz şeyler olmuyorsa, bakın birçok şifa çalışması yapılıyor. Bakın Reiki'den tutun, işte Theta Healing, Jazz sistemi var, biyoenerji var, işte kodlamalar var, bilinçaltı temizlemeler var, bilmem ne, bir sürü şey var. Bir sürü teknik var. Ama şimdi bunlar neden var? Birini denersin, o sana iyi gelmiyorsa öbürünü denersin. O iyi gelmiyorsa öbürü. Aslında sistem aynıdır. Aynı şey üzerinden çalışır hepsi ama orada senin inancına uyan farklı bir şeydir. O sana daha iyi gelir. Vesaire vesaire. Oradaki ayrımlara girmeyeyim. Şimdi çok böyle ayrıntılı olur orası ama
Yani demek istediğim bir şeyi denediğinizde farklı bir sonuç almak istiyorsanız, yani artık diyorsanız ki ya gidip gelmesin, düzgün bir ilişkim olsun diyorsanız, ya orada değiştirmeniz gerekeni değiştireceksiniz ya da hayatınızdaki kişiyi bakıp demek ki bunu, yani benim alanımda düzelteceğim bir şey yoksa bu kişiyi hayatıma çekme sebebime bakıp o alanı şifalandırmam gerekiyor demeliyiz. Yani burada artık sistem diyor ki size, yani değiş artık, dönüş. Şimdi affetmen gereken, işte annen babansa affet. İşte geçmişte takılı kaldığın şeyler neyse bunları çöz. Karmik bir durumun içerisindeysen burayı çözmek zorundasın. Değişip dönüşmek zorundasın. Görmezden gelirsen, hala sen sistemle kavgaya geçer, işte ben bunu hak etmedim, bana niye bu geldi, işte şöyle böyle dersen bu alanda kalmaya devam edersin diyor. Ve o dengeyi kurma çabasıyla yılların, günlerin, ayların gidebilir. Evet demeniz gerekiyor artık değişime. Şey gibi hissettim ya. Çocuğuna insanlar öğüt verir. Öğüt vermek değil de yeter artık, kendine gel derler ya. Böyle bir şey hissettim. Burada söylediğim her şeyi kendime de söylüyorum. Çünkü burada gelen her enerji hepimiz için geçerli. Biri ikili ilişkilerde bunu yaşar. Diğeri aile hayatında yaşar. Başka bir arkadaşımız iş hayatında yaşar. O yüzden hepimiz bu alanları, bu enerjileri yaşıyoruz. Kötü niyetle söylemiyorum yani. Şimdi devam edelim. Kanalda büyümeye devam ettikçe çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Eski arkadaşlarıma, yeni gelen arkadaşlarıma, WhatsApp grubuna dahil olan arkadaşlarım. Oradaki enerji de o kadar güzel ki gittikçe orada da büyüyoruz. Çok kıymetli benim için. Teşekkür ederim. En değerli şey zamanınız ve bu zamanı bu videoları izleyerek bana ayırmanız. Evet, bilgi almak için, belki farkındalığınızı arttırmak için, belki aklınızdaki kişiyle ilgili bilgi almak için, ama enerji olarak birbirimize denk gelmek yoktur ama tesadüf yoktur, tevafuk vardır, ama bu alanda bir araya gelmemiz çok çok kıymetli. Teşekkür ederim. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir bugün dediğimizde? Bugün sizin için bir ayrıntılı olacak. Normalde böyle yapmıyorum. Değnek Prensi iş hayatınızda aile ve geçmişin izleri geldi. Şimdi siz genel olarak geçmişe takılı bir enerjiniz var diyebiliriz. İş hayatınızda aileyle çalışan biri olabilirsiniz. Aileyle çalışıyorsanız eğer güzel fırsatlar da aslında size geliyor diyebiliriz iş hayatınızla ilgili. Değnek Prensi bizde yeni başlangıçlardan bahseder. Bakış açısını değiştirmekten bahseder. Yaptığınız, geçmişte yaşadığınız iş hayatındaki sorunlar varsa burada bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor diyebiliriz. Yeni fırsatlar geliyor. Bazılarınız daha önce aileyle çalışmış olabilir iş hayatında ve sorunlar yaşadıysanız, şu an böyle bir fırsat tekrar elinize geçiyorsa, acabalarınız varsa diyor ki bakış açını değiştir. Burada güzel bir enerji oluşabilir. Ya da aileyle çalışmıyorsanız, aile gibi gördüğünüz kişilerle tekrar bir araya gelme durumu olabilir. Belki bir ortaklık bitti ya da işten ayrıldınız, yine aynı işle ilgili bir teklif aldığınız gibi yeni bir fırsat oluşuyor burada. Genel olarak geçmişte yaşadığın negatif şeylerin farkına var. Alman gereken dersi al ama takılı kalma. Evet, geçmişte bu yaşandı, orada alınan ders şuydu. Yeni bir fırsat sana geliyor dedi. Çalışmayan arkadaşlarım için de şöyle söyleyebilirim. Maddi konular olarak burayı aktarabiliriz genel manada. Şimdi burada aileden destek alıyorsanız ya da aile bütçesi varsa ya da öyle söyleyelim. Geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılı durumlar varsa bunları çok böyle büyütmemenizde fayda var. Farklı bir bakış açısı getirmeniz, işte maddi sorunlar yaşandıysa burada daha önceki bakış açınızın değişmesi, ya bak öyle oldu ama işte bak işte diyelim ki bir parasal bir durum oldu. Demek ki işte o an sıkıntılı bir süreçmiş gibi bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Şimdi ikili ilişkilerle ilgili aslında biraz önceki enerjinin net aktarımı. Pişmanlık, karamsar enerjiler ve bazılarınız depresif olabilir, depresyonda olabilirsiniz, uykusuz geceler geçiriyor olabilirsiniz. Soğuk bir savaşın içerisindesiniz. Yani burada sürekli beyninizde insanlarla uğraşıyor olabilirsiniz. İşte ikili ilişkilerde aklınızdaki kişi bana neden bunu yaptı, neden yapmadı, neden gitti, neden geldi. Sürekli kafanızda bunlar dönüyor olabilir.
Size yaptığı yanlışlar varsa bunları tekrar hatırlıyor olabilirsiniz. Bakın beyin şöyle çalışır. Birçok kez bunu aktardık. Siz bir anıyı hatırladığınızda tekrar tekrar yaşanıyormuş hissini yaşadığını düşünür beyin. Ve bu her türlü size aynı duyguların, aynı negatifliğin tekrar tekrar alanınıza, fiziki olarak da, ruhsal olarak da çevrenize, alanınıza ve bedeninizde yayılmasına sebep olur. Bu enerjiyi büyütürsünüz ve daha çok böyle enerjiler çekersiniz. Yapmayın. Bunu yapacağınıza kendi içinize dönüp oradaki olanın farkına varıp burayı nasıl dönüştürebilir mi? Odaklanmanızda fayda var. Ciddi bir pişmanlık enerjisi içerisinde de olabilirsiniz. Aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde buraya bir kart alacağım. Şimdi Azize kartı ruhsal annemizden de bahseder. Gizli saklı kalan durumlardan da bahseder. Ya ailede geçmişte yaşanan bazı gizli saklı durumların ortaya çıkma şeyleri olabilir. İşte ebeveynlerde olabilir böyle bir aldatılma durumları. Bu tarz bir şey duyulacak olabilir. Ya da akraba içerisinde böyle güvendiğiniz, sevdiğiniz birilerinin böyle negatif bazı şeyleri duyulabilir. Tutkuyla ilgili ama bu tarz tutku, işte aldatılma gibi güvenle ilgili durumlar olabilir. Bunların ortaya çıkma durumu olabilir. Bu yüzden bir üzüntü içerisine girecek olabilirsiniz. Ya da çocukluğunuzda yaşanan bir durumun aslında şu an çok farklı bir şekilde olduğunu fark edecek, idrak edecek bir sürecin içerisine girecek olabilirsiniz. Genel olarak bilmediğiniz çocukluğunuzla alakalı bazı şeylerin ortaya çıkma durumları var ve bu biraz sizde üzüntü yaratabilir. Lütfen başta kendiniz olmak üzere kimseyi yargılamamaya çok çok özen gösterin. Hayatınıza negatif durumlar çekmeyin. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsiz şifa grubumuza da açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak direkt dahil olabiliyorsunuz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.